Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 2004 yılına götürüyorum. Hazırsanız oyuna başlayalım. Short oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. C5, Sicilya savunması, at F3, E6, D4, C alır D4, at alır D4, at C6. Taymanov varyantı, at C3, D5 karesini kontrol ediyor. Vezir C7, file E2, roka hazırladı. A6, B5 karesini kontrol etti. Kısa rok, at F6, E4'e baskı oluşturdu. Şah H1, profilaktik hamle. G1 A7 çaprazından ayrıldı. Artık F piyonunu rahatlıkla sürebilir. File E7, rok hazırladı. F4, şah kanadından alan kazanırken E5 karesini kontrol etti. D6, filin çaprazını açtı ve E5 karesini kontrol etti. At alır C6. Gerilimi sonlandırıyor. Vezir bu atın savunmasına bağlıydı. Artık vezir özgürleşti. Bey alır C6. Alışı merkeze doğru yaptı ve D5 kontrolünü artırdı. Vezir D3. Vezirini gelişti. Kısa rok. B3. B2 karesinde fili için yer açtı. Fil B7. Fil uzun çapraza yerleşti. Şimdilik çaprazı kapalı olsa da direkt olarak şahı hedef alıyor. Fil B2. Fil uzun çapraza yerleşti. C5. D4 karesini kontrol ederken B7'deki fili canlandırdı. Kale A E1. E2'deki fili oynadıktan sonra kale E4'ü destekleyecek. Kale A E8. Vezir H3. Short E4'ü feda etti. Hızlı bir şekilde şaha karşı atak gerçekleştirmek istiyor. At alır E4. Siyahlar bir piyon öne geçti. Fil D3. Atı istedi. At F6. Short'un iki fili de şahı hedef alıyor. Kale E3. Kale G3 hamlesiyle hem G2'yi koruyup hem de G7'yi hedef alabilir. G6. F5 kontrolünü artırdı ve G7'ye olan baskıyı sona erdirdi. Ama bu sürüş şahın etrafındaki koyu renkli kareleri zayıflatıyor. At D1. B2'deki filin çaprazını açtı. C4. Bu piyon fedasıyla veziri için C5 karesine yer açtı. Ya D3'teki fili saptıracak ya da rakibinin piyon yapısını bozacak. B alır C4. Short'un piyon yapısı bozuldu. C dikeyinde duble piyonu oldu. Vezir C5. Atı kalenin savunmasına bağladı. Ve vezir 5. yataydan şahın savunmasına dahil olabilir. F5. Dikeyleri açmak için yapılan bir piyon fedası. Bu konumda ya alır F5 yapılırsa kale alır E7. Kale alır E7'den sonra fil alır F6 hamlesiyle short kaliteye karşılık 2 hafif alet alır ve koyu renkli karedeki fil rakipsiz kalırdı. Şahın etrafındaki koyu renkli karelerdeki zayıflık korunamazdı. Nerede kalmıştık? F5. Siyahlar oyuna E5 hamlesiyle devam ediyor. Dikeyleri kapalı tutarken B2'deki filin etkisini azalttı. Kale G3. Kale G dikeyinden rakip şahı hedef alıyor. G6'ya baskı uyguladı ve G6'yı açmaza aldı. Fil E4. Filleri değişip baskıdan kurtulmak istedi. At E3. At F5'i desteklerken D5 ve G4 karelerini kontrol etti. Fil alır D3. C alır D3. Şah H8. Şah G dikeyinden ayrıldı ve G8 karesinde kalesi için yer açtı. Bu konumda D6 ve E5 piyonları B2 filini kısıtlıyor. Fil C1. Fil kendisini etkili bir çapraz buldu. Kale G8. Rakibini G dikeyinde karşılamak istedi ama şahının hareket alanı iyice kısıtlandı. F alır G6. F dikeyini açtı, kalesini canlandırdı. F alır G6. At D5. Short başta piyon kaybediyormuş gibi dursa da asıl amacı F6 atını saptırmak. At alır D5. F1 kalesinin dikeyi açıldı. Short'tan mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır H7 çift ünlem. Ve siyahlar oyunu terk ediyor. Bu konumda 4 hamlede mat var. Şah alır H7 zorunlu. Kale H3. Şaha saldırır. Şah G7. Fil H6. Şah H7 ya da Şah H8 fark etmiyor bu konumda. Örneğin Şah H7. Fil F8. Açarak şah çeker. Fil H4 zorunlu oyun uzatmak için. Kale alır H4 ile short mat ederdi.
Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır H7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.